Göç yeniden doğmak gibi bir şey. Beni çok motive eden şey bu. Yani bulunduğum yere kabiliyetlerim ölçüsünde fayda sağlayabilmek. Yani burası Avrupa ülkesi olabilir, başka bir ülke olabilir. Bir gün inşallah oğlumun mezarında tekrar dokunabileceğime, gidebileceğime inanıyorum. Ama bir arkadaşımdan rica ettim. Bana oğlumun mezarından bir kavanoz toprağını gönderdi. Uçuş okulunu birincilikle bitirdim. Ondan sonra Konya F5 Harbi Hazırlığı geçiş eğitimine başladım. Bir 6 ay kadar orada eğitim aldım. Orayı da tekrar birincilikle bitirdim. Ta ki ben tekrar mezun olduktan sonra uçuş okulundan mezun olduğum yere öğretmen pilot olarak atandım. Alesta Yeni Rota programına hoş geldiniz. Ateş ailesi olarak bugün sizi karşımıza aldık. Ateş ailesi olarak tabii ki de bir ailesiniz ama ayrı ayrı da her ikiniz de hava kuvvetlerinde subay olarak görev yapıyordunuz. Öncelikle hanımefendi Büşra Hanım'dan başlamak üzere siz kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen? Tabii, ben Ankara'da bir liseden mezun oldum. Daha sonrasında 2009 yılında Deniz Harp Okulu'na başladım. 2013 yılında da mezun oldum. Deniz sınıfı olarak mezun oldum ve direkt gemiye atandım. Gemide çalışırken eşimle tanıştık ve bu süreçte kuvvet değiştirebileceğimi öğrendim. Bir sene görev yaptıktan sonra hava kuvvetlerine geçtim. Hava kuvvetlerinde de yaklaşık 4 yıl görev yaptıktan sonra 2017 yılının Aralık ayında ihraç edildim. Merhabalar tekrardan. 1988 Trabzon doğumluyum. Memleketim Kastamonu. Ben de bir astsubay babanın çocuğuyum. Annem ev hanımı. 2002 yılında Kuleli Askeriyesi'ne başladım. 2006 yılında bitirdikten sonra Hava Harp Okulu'nda 4 yıllık eğitimimi tamamladım. Takibinde 2012 yılında uçuş okuluna devam etti. Uçuş okulundan mezun oldum. Uçuş okulunu birincilikle bitirdim. Ondan sonra Konya F5 Harbi Hazırlığı geçiş eğitimine başladım. Bir 6 ay kadar orada eğitim aldım. Orayı da tekrar birincilikle bitirdim. Ta ki ben tekrar mezun olduktan sonra uçuş okulundan mezun olduğum yere öğretmen pilot olarak atandım. 4 yıllık bir öğretmenlik hayatımdan sonra 2017 yılında gözaltına alındım. Takibinde 2 ay sonra ihraç edildim. Mahkeme süreçleri derken 2020 yılında bulunduğumuz ülkeye gelmiş bulunmaktayım. Yani tahmin edilebileceği gibi dil konusu ve hiç bilmediğimiz bir yer. Yani yurt dışına sadece gezi amaçlı ve çok kısa süreliğine yurt dışına Amerika'ya kısa süreliğine görevli amaçlı gitmiştik. O dönemlerde aldığımız izlenim yurt dışında yaşamak bizim için bir ütopya gibiydi. Yani nasıl yaşanır ya da ne yapılır buralarda, nasıl insan nasıl meslek sahibi olur. Ama tabii şu an o zamanki süreç biraz daha mecburiyet olduğu için ve geçmişimizden ders alıp onu tekrar buraya uygulamakla alakalı böyle sorun yaşamadığımız için yani askeri eğitimden dolayı yeniden nasıl ayağa kalkabilirizin yollarına baktık. Geldiğimizde sağ olsun burada NATO görevinde çalışıp burada kalan mesleki büyüklerimiz vardı. Onların tavsiyeleriyle bir an önce dil eğitimine başladık. Dil eğitiminden sonra yaklaşık 9 aylık bir dil öğrenim sürecim oldu. Ondan sonra üniversiteye başlamaya karar verdim ve bu 9 aylık süreçte üniversiteye başlamak için gerekli dil sertifikasını aldım. Ondan sonra yine bu ülkenin dilinde 2 yıllık bilgisayar programlama bölümünden mezun oldum. Ondan sonrasında çalışmaya başladım. Şu an halihazırda 2 yıldır burada devlet kurumunda çalışmaktayım. Açıkçası üniversite eğitimi almak istememdeki temel gerekçe tamamen biraz kişisel yapım. Yani bir şeyi tamamıyla sıfırdan bütün detaylarına kadar öğrenmeyi seven bir insanım. Çok hızlı kurslarda, 6 ay 9 ay gibi kurslarda bunları çok yapabileceğimi öngörmedim. Çünkü mezun olan kişiler vardı. Onların hayatlarına bakarak böyle bir kararım oldu. O nedenle teknik bir alanda zorlamayacağımı düşündüm ve teknik bir alanda daha çok kaynak bularak kendimi hazırlayabileceğimi düşündüm. O yüzden IT alanında çalışmayı tercih ettim. Çok hızlı dil öğrenerek yine o dilde üniversiteye başladığım için özellikle ilk 3 ayda çok zorlandım. Çok fazla zorlandım. Yani hiç bilmediğim bir dille bir bilgisayar dili öğrenmeye başladım ki üniversiteye başlarken hatırlıyorum kendimi Google'a What is IT yazdığımı hatırlıyorum. IT'nin daha açıklamasını bilmezken IT okumaya başlamıştım. O süreç biraz zor oldu.
Ama sağ olsun buradaki öğretmenler, sınıftaki arkadaşlarım sağ olsunlar yardımcı oldular. Yani takıldığım yerde yardımcı oldular. Öğretmenler kurs dokümanlarını önceden bana yolladılar. Onları ben işte önce İngilizceye çevirdim. Kendimi bir şekilde dersi hazırlayarak üstesinden gelebildim. Tabii Türkiye'de almış olduğumuz eğitimin de bunda çok faydası var. Çünkü benimle beraber başlayan hemen hemen yani 100 kişiden 50'si bıraktılar. Biz bir şekilde mezun olabildik. Bu 100 kişiden 50'si derken 50 tane senin gibi aynı durumda olan insandan bahsetmiyoruz. Yok, 50 tane yerli Belçikalı. Evet. Yani Belçika'nın kendi yerlisi bırakırken aslında sen en başından beri sonuna kadar götürebildin bu süreci. Götürebildik. Evet, başlı başına zaten bu bir başarı. En sonunda geldiğin dil seviyesini de özellikle vurgulayabilir miyiz? Yani bir üniversite eğitimi aldıktan sonra gelmiş olduğun dil seviyesi sanırım C1 seviyesine kadar çıkartmış oldun. Evet, yani bir devlet kurumunda şu an özellikle iş dünyası içerisinde mesleki arkadaşlarımla ya da toplantılara girip çıkabilecek kadar, tartışmalara girebilecek kadar yani iş alanında şu an dilimi ilerletmiş bulunmaktayım. Aslında buraya geldikten sonra evet Türkiye'de de bir aile kurmuştuk ama buraya geldikten sonra aslında aile olmanın ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü burada size destek olabilecek aileniz yok. Çok bunaldığınızda arayabilecek ya anne bana biraz yardım et ya da baba biraz gel bize destek çıkın diyebilecek bir aileniz yok. Burada açıkçası hani benim bir eş olarak, bir anne olarak çok bunaldığım zamanlarda en çok zorlandığım şey buydu. Burada gerçekten o zaman bir kızım vardı. 3 kişilik bir aile olmak ne demek? Nasıl idare edilir? Birbirimizi nasıl kollayabiliriz? Eksiklerimizi nasıl kapatabiliriz? Bunda biraz daha uzmanlaşmış oldum aslında. Yani karı koca belki uzmanlaştık ama işim biraz daha eşim okurken biraz daha ev kısmı mecburen bana kaldı. Ben biraz daha onu eşime yol vermek durumunda kaldım. Çünkü burada desteğiniz olmayınca ikiniz aynı tempoda gidemiyorsunuz küçük çocuğunuz varken. Bu esnada bir küçük kızımız daha oldu. Dolayısıyla ben tabii biraz daha ertelemek zorunda kaldım planlarımı. Hani burada en büyük zorluk evet dil. Buraya belki adaptasyon sağlamak. Ama bence buranın bize en güzel öğrettiği şeylerden biri de gerçekten aile olmak. Yani iyi günde, kötü günde verdiğimiz sözü belki burada tutmuş olmak. Şu an bence güzel bir pozisyondayız diyebilirim. Peki sonra sen ne yaptın? Daha sonra ben de kızımı büyüttükten sonra biraz el avuca geldikten sonra sonuçta çalışan bir insan evde bir süreden sonra gerçekten sıkılıyor. Ne yapabilirim diye baktım. Yani çok şey araştırdım burada. En sonunda ben de bir siber güvenlik kursuna başlamış oldum. Yaklaşık 1 yıl o şekilde eğitim aldım. Şu anda da iş arıyorum. Faal bir şekilde, aktif bir şekilde mülakatlara girip çıkıyorum. Tabii mezuniyetten sonra bizim böyle bir iş arama tecrübemiz olmadığı için aslında bu da benim için yeni bir macera. İşte iş tecrübesine nasıl, iş görüşmesine nasıl hazırlanılır, nasıl davranılır, neler söylenir. Aslında burada geçirdiğimiz her gün, her zaman bize yeni şeyler öğretiyor. Tabii ki bunu da hani geçmişimizde yaşadığımız zorlukların da şu an aslında onun da meyvesini yiyoruz diyebilirim. Çünkü hani geçmişte askeri okul okumanın verdiği deneyimle onun vermiş olduğu belki bir avantajla her mülakatta bir dikkat çekiyor açıkçası. Yani hani bayan olarak asker miydin? Gerçekten erkeklerle mi çalıştın? Çok stres altında çalışmış olmalısın gibi gerçekten güzel dönüşler alıyorum. Bence verilen hiçbir emek boşa gitmiyor hayatta yani. Şu an bunu ben bizzat yaşıyorum en azından. İnsanların tepkilerinden bunu görüyorum. Peki dil seviyen bu durumda nasıl idare ettin? Ne duruma getirdin? Ne zaman başladın eğitimine? Ben de eşimle aynı anda başladım aslında. Biz de ikimiz de üniversitenin dil kursuna gitmiştik. Hem daha hızlı hem daha akademik bir dil kursuydu. Ben de B2'ye kadar getirdim. Tabii kızım doğunca ister istemez biraz uzak kalmış oldum. Ama şu an iş başvurularını hem buranın yerel dilinde hem de İngilizce ikisini de yapıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Başta da söylediğim gibi IT benim hiç bilmediğim ve yeniden girdiğim bir alandı. Dolayısıyla benim yani bununla başa çıkma yöntemim tamamen kendimi bu işe hazırlamak. Ben bu yöntemi birçok kere uyguladım hayatımda. Uçuş okulunda uyguladım, harp okulunda uyguladım. Yani bir derse çalışarak gitmekle gitmemek arasındaki farkı bildiğim için burada aynı metotla başarılı olacağımı biliyordum. Sadece onu uygulayarak tekrar ispat etmiş oldum. Dolayısıyla en kritik nokta bu bence. Yani bir kurs alınıyorsa ya da bir işe
yönelilecekse o işle ilgili ön çalışma yapıp biraz kendinizi hazırlayıp derse o şekilde gitmek. Onun dışında öğrenme sürecindeki zorluklar tamamen kişisel olabilir. Yani analitik zeka var mı yok mu? Bir kişi bunu öncesindeki hayatında uyguladı mı, tatbik etti mi, etmedi mi? Bu konularda yine kendilerini çekitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Stajla beraber, üniversitenin son senesinde stajla beraber data alanına geçmeyi tercih ettim. Şimdi de memnunum. Yani hem teknik çalışıyorum hem business'ta çalışıyorum. Dolayısıyla hem dilimi taze tutabiliyorum hem teknik yanımı geliştirebiliyorum. Yani okulda öğrendiklerimizle iş yerindekiler, okulda her zaman Türkiye'de de böyle, burada da böyle ütopik, yani çalışılan veri setleri dahil tamamen düzenli, bütün sorun çıkmayacak şekilde, ama iş dünyası tabii biraz daha karmaşık. Her şeyi, teknik bilgiyi bilmek de yetmiyor. İş zekası daha önemli. Yani girdiğimde beraber çalışmıştık tabii. Sizden de çok faydalanmıştım o alanda. Başta gerçekten bunu istemek lazım. Çünkü bu bir anne olarak özellikle çocuklarınız küçükken gerçekten bu yol yorucu ve uzun bir yol. Ve bunun yanında gerçekten idealiste bir eşiniz varsa, bu esnada yüksek lisansa başlayan ve kendi yoğunluğuna yoğunluk katan başka bir eşiniz varsa daha da yorucu olabiliyor. Ama işin özünde şu var, yani gerçekten bir şey istemek ve planlı programlı olmak çok önemli. Ya ben şöyle düşünüyorum, hani bir yol bazen koşulur, bazen yürünür, bazen sadece durulur. Bunu kabul etmek lazım. Yani bazen çok yorulduğum zamanlar oluyor. O zaman durmam gerektiğinin farkına varıyorum. Çünkü en nihayetinde burada aynı zamanda birinci kimliğim anne olmak. Eğer çocuklarımı ihmal ettiğim ya da onların bana çok ihtiyacı olduğunu fark ettiğim zaman yolda biraz duruyorum. Durmam gerektiğinin farkına varıyorum. Ama hani bunlar çok uzun duruşlar olmuyor. Biz bir şekilde yürümeye, ilerlemeye daha doğrusu alışmış insanlar olduğumuz için ne şekilde olursa olsun ilerlemek asıl amacımız. Yani yavaş da olsa, hızlı da olsa. Ama gerçekten bir şeyler üretmek, bir şeyler ortaya koymak, çalışmak, gerçekten bunlar çok önemli. Çünkü çalışmadığınız zaman, durduğunuz zaman ister istemez olan potansiyeliniz de kayboluyor, yani kaybolmaya yüz tutuyor. O yüzden buradaki çocuklarımıza başta örnek olmak için, çünkü gerçekten Avrupa'da bütün anne babalar çalışıyorlar. Onlara, evlatlarımıza örnek olmak ya da gençlere örnek olmak için bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben mezun olur olmaz tabii gemiye atanıyorsunuz Deniz Harp Okulu'ndan mezun olunca, eğer ikmal sınıfı değilseniz. Orada zaten mezun olduktan 2 gün sonra gemiye atandım ve direkt uzun bir seyre çıktık. Daha 22 yaşındayım. Hiç uzun böyle subay olarak bir göreve çıkmamışım. Sürekli işte geminin komutanı ya da bir üst amiriniz size görev veriyor. Bunu yap bana getir, bunu yap bana gönder. Zaten daha 22 yaşında stres altında çalışmak ya da bir verilen görevi zamanında yapmaya çalışmanın ne demek olduğunu, hatta 18 yaşında belki harp okulundan itibaren bu öğreniliyor, ama zaten bir şekilde zorluklarla nasıl başa çıkabilirim, bunu nasıl kotarabilirim, bilmediğim bir şeyi nasıl bilmiyorum demeden öğrendiğimi gösterebilirim. Askerlik biraz da buydu aslında. Kendi iş yoğunluğuma göre zamanımı ayarlayabilmem. Çünkü evet, o zamanlar bir takvimim vardı ama bekar olduğum dönemde özellikle kendim rahat ayarlayabiliyordum. İşte evlilik, çocuk olması, herkesin başka programlarının olması iş yerindeki programla bazen çakışabiliyor. Yani burada zaman yönetimi benim en çok bana katkıda bulunan şey diyebilirim. Yani 14 yaş küçük bir yaş. Yani biraz daha büyüyünce insan daha net anlıyor. Askeri lisede yani yani yıllarca 10.30'da yatıp sabah 6.30'da kalkmak ya da 7'de 8'de kalkmak insanı bir şekilde o disiplini zorla öğretiyor. Tabii pilotajda bu zaman yönetimi daha hassas, yani saniyelere, saliselere iniyor. Harp okulundaki içtimalarımız dahil öyle yani. İşte normal bir zamanda hiçbir zaman içtima verilmezdi. Yani işte 12'yi 43 geçe şurada içtima falan filan böyle. Dolayısıyla zaman yönetimi diyebilirim. Onun dışında yine ikinci olarak söyleyebileceğim stres altında çalışma. Yani stres bizim için hiçbir şey. Yani buradaki stres, burada iş alanında yaşadığımız stres, patronun bir şey demesi, iş arkadaşlarıyla bir şey olması. Yani bunlar bir önceki mesleğimize kıyasladığımızda hemen hemen hiçbir şey denilebilir. Sadece orada hani biraz daha belki stresli gibi görünebiliyoruz sadece, ama çok bir stres yapmıyor bize. Çünkü planlamayı biliyoruz. İşte bir işi nasıl parçalara bölüp, nasıl yönetip, nasıl zamanında tekrar teslim edebiliriz.
Dolayısıyla bu iki şey diyebilirim. Yani bunun dışında daha çok şeyler de var ama zaman yönetimi ve stres altında çalışmak en temel iki unsur diyebilirim. İlk önce Abdullah senden başlayalım. Hava kuvvetlerinin şu anda eğer görevde olsaydın, şu anda bulunacağın rütbe itibariyle ne konumda olabilirdin? İkincisi, bunu ilave olarak hemen devamında ilerleyen dönemde bir genç subay olarak ve gelecek vadeden bir genç subay olarak, ben öyle görüyorum en azından, şu anda ilerleyen dönemde hava kuvvetlerinin nasıl olmasını beklerdin veya hayal ederdin? Herhalde kurmay binbaşı falan olurdum şu dönem, yani oraya denk geliyor aşağı yukarı. Eğer uçuş okulunda kalsaydım muhtemelen ya harekat subayı ya da filo komutanına namzet olurdum. İyi bir öğretmen olurdum diye düşünüyorum. Çünkü zaten halihazırda 4 yıllık bir eğitimim vardı. En önemli olaylardan birisi çok uluslu uçuş eğitim merkezinin açılmasıydı. Benim daha işte evet Pakistan gibi bir ülkeyle, belki yani çok böyle popüler olmayan ülkelere başlanmıştı ama 2 tane Pakistanlı öğrencim vardı. Yani dokümanlar İngilizceye çevrilmişti. Simülatör ortamı çok geliştirilmişti. Uçuş sayıları bu vesileyle çok azaltılmıştı. Maliyet etkin bir programa geçilmişti ve diğer ülkelere, özellikle batılı ülkelere kıyasla harbe hazır pilot yetiştirme sürecimiz ciddi oranda azaltılmıştı. Ya da azaltılma yolundaydık. Yani şu an muhtemelen çoktan azaltılmış olurdu. F-35 programı mesela, şu an kesinlikle bir F-35 filomuz ve harbe hazır pilotlarımız olacaktı. Bunun gibi birçok iyileştirme hayata geçirilecekti. Başlangıcı vardı ama şu an maalesef gelinen nokta, ne yazık ki üniversite mezunlarına gelin pilot olur musunuz denecek noktadayız. Tabii ki kendimi tenzih ederek söylüyorum ama gerçekten çok kaliteli arkadaşlarımız vardı. Yani mesela denizaltı görevi çok zor, gerçekten meşakkatli çalışılan bir ortam. Ona rağmen orada çalışmak için böyle can atan, kuraya giden arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım vardı. Yüksek lisansa giden, Amerika'ya, PG'ye giden ya da fırkateynlerde işte Gabya sınıfında 6 aylık seyirlere giden, durmadan gece gündüz çalışan sınıf arkadaşlarım vardı. Eminim bugün çalışıyor olsalardı ben belki hala hava kuvvetlerinde olurdum. Ama deniz kuvvetleri gerçekten çok başka yerlerde olurdu. Çok kaliteli insanlarla çalışılırdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum aslında bu sürecin sonunda kazanan kim, kaybeden kim bilmiyorum. Çünkü ben ara sıra sosyal medyada ya da arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla görüyorum. Hepsi çok güzel yerlerde, çok güzel işler başarmışlar. Yani bu insanların kapasitesi olmasaydı, birilerinin dediği gibi hakkı olmadan buralara gelmiş olsalardı şu an bir şey yapamıyor olurlardı. Ama kimisi şirket açmış, kimisi çok güzel bir IT kariyeri oluşturmuş, kimisi öğretmen olmuş. Yani gerçekten hepsi çok güzel yerlere gelmiş. Çalışıyor olsalardı eminim şu an çok daha farklı bir deniz kuvvetlerinden bahsediyor olurduk. Bu zorluklardan sonra buraya geldiniz. Tekrar burada bir daha zorluklar içerisinde katlandınız. Aynı zamanda bir hamilelik sürecinin oldu. Bir yandan entegrasyon, bir yandan dil öğrenme, bir yandan eşinin kariyerine yol verme derken tekrar yüklemek istemiyorum bunların hepsini sana ama bunların hepsini yaşadın ve burada bir entegrasyon süreci geçirdiniz bu süreçte 5 yılda. Geldiğiniz nokta itibariyle siz kendinizi entegre olmuş olarak görüyor musunuz? Buraya geldiğimde bununla ilgili bir yazı okumuştum. Bir insan özellikle ülkesinden sorunlarla göç ettiği zaman bir ülkeye, o ülke ona çok cazip gelir ve ya bura çok güzel der. Asıl bir insana entegre olup olmadığını, sevip sevmediğini 5 yıl sonra sorun diye bir yazı okumuştum. Tam da zamanında gelmişiz. Tam da zamanında sordunuz bu soruyu gerçekten. Kendimi birçok noktada entegre olmuş olarak görüyorum. Ama bazen entegrasyona nereden baktığınız da çok önemli. Mesela bir eczaneye gittiğimde ya da pazara gittiğimde aralarındaki geçen esprileri anlamadığım zaman açıkçası kendimi kötü hissediyorum. Çünkü bir dilde yetkinliğiniz biraz da gerçekten entegrasyonu belirliyor. Bir gün aralarındaki espriyi, konuşmalarını anlar mıyım bilmiyorum. Ama hani en çok zorlandığım gerçekten kendimi anlamadığım zamanlarda, aralarında konuştuklarını anlamadığım zamanlarda kendimi gerçekten hala kötü hissettiğim zamanlar oluyor. Ama bununla baş etmeyi öğrenmek de bence entegrasyonun bir parçası. En azından anlamasan da kendin bir espri ortaya koymaya çalışmak ya da onlarla kaçmak değil de
aralarına girmeye çalışmak bence asıl önemli olan şey. Ya da bir yere taşındığın zaman komşunun kapısını çalmak, birine bir şey ikram etmek, birini misafir etmek. Bunların hepsi bunun parçası. Bence biz şu an bunu yapıyoruz. Eski komşularımız var, yeni komşularımız var. Birbirimize gelip gidiyoruz. Beraber çok güzel hatıralarımız oldu. Hala olmaya devam ediyor. Bu açıdan bence entegre olduk diyebilirim. Ya entegrasyonu üç ayaklı görüyorum. Yani ben dil ayağı var, bir iş dünyası, bir de sosyal hayat olarak. Dil konusunda ikimizin de sorunu yok diyebilirim. İş hayatı olarak da hani eşim de kısa zamanda inşallah bir iş sahibi olur diye düşünüyorum. Çok yakın herhalde, az kaldı ama bakalım. Komşular anlamında, sosyal hayat anlamında yani ben buraya geldiğimde gariptir ama işte bir 2 sene, 3 sene geçtikten sonra burada hemen hemen herkes tarafından tanınacağımı ya da ya insanların bir şekilde ortak noktası olacağımı biliyordum. Çünkü daha önceden de öyleydim. Bu nasıl oluyor bilmiyorum ama bir şekilde böyle oluyor. Yani gittiğim her yerde. Dolayısıyla ben insanlarla iletişim kurmayı seven bir insanım. Apartmanda oturduk yani bir 4 sene kadar. Alt kat komşumuzla çok samimi olduk bu dönemde. Onlar da ilk defa bir Türk aileye bizle beraber yani açılmış oldular. İlk defa, hatta bunu kendileri de geçen hafta bizdelerdi sağ olsunlar. Kendileri de söylemiş oldular. İlk defa Türkleri sizlere tanıdık. Sizler vasıtasıyla birçok aileye ulaşabildik. Bunun için tekrar teşekkür ederiz falan gibi. Yani komşularımızla ilişkilerimiz güzel. Yani problemlerimizi paylaşabiliyorsak ya da bir komşumuz bir tatile gittiğinde anahtarımızı bırakıyorsa bu çok önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Dolayısıyla komşularımızla bu noktadaydık. Hala da devam ediyor. Bulunduğumuz yerden taşındık geçen sene ama onlara bazı işte doğum günlerine sürprizlerimiz oluyor. İşte bazen bir ne bileyim doğum günde apartmanda bir işte doğum gün şarkısı çalmışlığım vardır komşulara. Ben amatör müzisyenim, profesyonelim diyemem. Askeri liseye girdiğim yıllardan beri bağlama, ut, keman, bir dönem kanun, vurmalı sazlar. Şu an halihazırda piyano kursuna takip ediyorum. 2. senedeyim. Müzik kulağı olan bir insan olduğum için nota öğrenmeden enstrümanların hepsini öğrenebildim. Tabii öğrendim derken bir nokta koyalım. Burada bir arkadaşlarımız yani koğuş arkadaşlarımız çok çile çekmiştir öğrendiğim süreçte. Çünkü işin en cızırtılı taraflarını onlar duydular. Ama bir şekilde yani yıllar içerisinde oluştu. Bunda da genelde buraya geldiğimde gönüllü çalışma Türkiye'de çok aşina olmadığımız bir tabir. Burada gönüllü çalışmalar, hasta bakım merkezleri, yaşlılar, ne bileyim gönüllü organizasyonlar, o tarz yerlerde gönüllü olarak yani Türk müziği, başka bir müzik zaten yabancı müzik çok ilgi alanıma girmiyor. Türk müziği konusunda gönüllü olduğuma dair mailler attım, dönüşler aldım. Yani belki 20'den çok faaliyetimiz olmuştur bu 5 senelik süreçte. Hem onların bizi tanıması, bizim onları tanımamız konusunda müziği bir araç olarak çok sık kullandığımı söyleyebilirim. Çalıştığım yerde de yani devlet kurumunda çalışıyorum demiştim. Çalıştıktan 2 ay sonra iş yerine festivali oldu. 5000 kişilik. Orada da sahne aldım. Sağ olsunlar. Yani bir 2 ay olmasına rağmen yine de orada da müziğimizi tanıttım diyebilirim. Yani müzik bu konuda bana çok yardımcı oldu. Yani entegrasyon konusunda birçok yerde kullandım. Başlarda tabii en önemli olan şey birlikte olmaktı yani. Hani birlikte bir aile bütünlüğünü kurmaktı. Daha sonra tabii ki işte bir yola girdiğimizi ve bu yolun sonunda da güzel şeyler olacağını gördükleri için ya da buraya tutunduğumuzu, burada bocalamadığımızı görmek onlar için çok tartışılmaz, çok güzel bir şey. Ama hayat neler gösterir bilinmez yani. Peki Türkiye'deki meslektaşların bu haberlerinizi aldığı zaman ne tip tepkiler alıyor Abdullah? Neler duyuyorsun onlara, neler hissettiklerini? Yani bu mesafe bazı şeyleri artık geriye dönülmez şekilde etkiliyor. Yani burada eski dostlarımızı da orada bıraktık. Burada süreci bize öğrettiği şeylerden biri de yeniden tekrar dost sahibi olamamak. Yani bu tarz ilişkiler belli bir yaştan sonra zor oluyor. Yeniden kurmak belki çok uzun zamanlar istiyor. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımız zaman eski dostlarımız olmasına rağmen mesafeden dolayı çok sık görüşemiyoruz. Ama tabii ki mutlu oluyorlar. Yani
özellikle aile özelinde bir ailenin baba olunca, çocuklar olunca daha iyi anlıyor insan. Hani özgürlük ve bir sıkıntı yaşanmayacak olması onları en çok rahatlatan şeydir. Başarıların olması, maaşa geçmek, tutunabilmek tabii bunlar da yine onları rahatlatır ama özgür bir yerde olduğunu bilmek sanırım onları en çok rahatlatan şeydir. Güvende misiniz? Güvendeyiz. Huzurlu musunuz? Huzurluyuz. En önemli şey bu ikisi Evet. herhalde zaten Evet. şu anda. Gerisi çok da önemli değil. Peki ben Büşra'ya bir soru sormak istiyorum. Buraya gelmiş olmanın en büyük zorluklarından bir tanesi de Türkiye ile bağının kopması dedi Abdullah. Gittikçe zaman içerisinde oturuyor. Peki aileyi orada bırakıp geldiniz. Biz 15 Temmuz'dan bir ay önce oğlumuzu kaybettik doğumdan sonra. Oğlumuz tabii ki orada kaldı, Türkiye'de kaldı. Şahsen benim hani burada en çok zorlandığım şey, belki oğlumun her doğum gününde beni zorlayan şeylerden bir tanesi toprağına bile dokunamamak. Nasıl baş ediyorsun? Yani bilmiyorum nasıl baş ettiğimi. Onun acısı sönmeyecek bir ateş. İnsan bazen yaşarken dönüp baktığında ya nasıl dayanmışım diyor ama içindeyken de bir şekilde dayanılıyor. Çocuk kızlarım var 2 tane. Onlara bakıyorum. Onlar iyiler, yanımdalar. Bir gün inşallah oğlumun mezarında tekrar dokunabileceğime, gidebileceğime inanıyorum. Ama bir arkadaşımdan rica ettim. Bana oğlumun mezarından bir kavanoz toprağını gönderdi. Evimin baş köşesinde o duruyor. Bu belki çok belki duyanlara komik gelebilir ama ya da anlamsız gelebilir. Ama bazen onunla bulunuyorum, onunla konuşuyorum. Belki de en çok ona kızgınım. Oğlumdan ayırmalarına kızgınım. Ama bir gün gideceğim. Bundan eminim. Bir gün gideceğim ve ben geldim diyeceğim yani. Kendini aldın, beni de aldın. Bu süreç herkeste bir iz bıraktı. Kimisi iyi, kimisi kötü. Ama hepimiz de izler bıraktı. Sende olumlu veya olumsuz ne tür izler bıraktı? Olumsuz iz, yani ben biraz negatif düşünmeye eğilimi olmayan bir insanım. Yani geçmişte ne yaşarsam yaşayayım bilmiyorum, bu nereden kaynaklandı bilmiyorum ama belki küçük yaşta askeri eğitim de olabilir. Çok yani olumsuz şeyleri düşünüp kendimi mutsuz etmeyi ya da geleceğimi etkilemesine çok izin veren bir tip değilim, yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla çok olumsuz bir etki bıraktıysa bile farkında değilim. Tabii ki ülkeden ayrılmak, buraya gelmek, eski mesleğimi bırakmak, eğer bu konuları düşünmeye başlar ve kendimi o girdaba bırakırsam yani bunun işin içinden çıkamayabilirim. Yani çok belki ciddi bunalımlar yaşayabilirim ama ben daha o düşünce başlarken daha orada kestirip atıp evet ailem var, çocuklarım var. Dolayısıyla dik durmalıyım. Yani geleceğe bakmalıyım, başkalarına da örnek olmalıyım, aileme de örnek olmalıyım deyip enerjimi kısa sürede toplayabilen bir insanım. Dolayısıyla çok olumsuz bir şey bıraktı diyemem. Ama yani olumlu açısından tabii birçok şey oldu. Yani burası Türkiye'de işte İzmir'de çalışırken gurbet diyorduk ama hikayeden yani gurbet burası. Belki beni duyan başkaları da vardı. Başka esasdan başka uzakta başka gurbet yerlerde olanlar da vardır. Ama bizim için gurbet burası. Yani ha deyince anne babanın olmaması. Yani en çok akıl danıştığımız yanlarında ya da yine aynı coğrafyada bulunmanın vermiş olduğu rahatlık yok. Tabii ki meslek büyüklerimiz var, arkadaşlarımız var ama hiçbir şey oradaki gibi olmuyor. Yani o manevi destek bir anda kesiliyor. Dolayısıyla daha kuvvetli bir şekilde yere basmanız gerekiyor. Biraz daha o noktada kendime güvenimi getirdi diyebilirim. Yani bir sorunla karşılaştığımda da aslında kendimi çözmeyi severim ama akıl danışmayı, başkalarından yardım almayı seven de bir insanım. O biraz kesildi. Yani burada kendi bacağımızdan asıldık diyebilirim yani. Şimdi geçmişimize baktığımız zaman ben çok seviyorum bu şekilde bir benzetme yapmayı. Göç dediğimiz kavram aslında insanlığa yabancı olmayan bir kavram ama bizim için bu bir zorunlu göçtü. Bu zorunlu göç ve göç etmek
sizde nasıl karşılık buluyor? Sizin kafanızda ilk oluşturduğu zaman sizin bu yaşadıklarınızla bana göç etmek dediğim zaman bir cümleyi tarif edebilir misin? Göç nedir senin için? Göç yeniden doğmak gibi bir şey. Yani yeniden doğmak ama bence şu da var. Nasıl yeni doğduğumuzda bir anne babanın eline veriliyorsak, nasıl bize bir şeyler onlar tarafından öğretiliyorsa, bence evet göç zor bir süreç. Hele zorunlu bir göçse bu. Evet zor. Yeniden başlamak, yeniden yürümeye çalışmak, belki yeniden konuşmaya çalışmak. Her şey yeniden sıfırdan başlıyor. Ama ben bununla beraber her zaman yolda güzelliklerin de bizi beklediğini düşünüyorum. Yani biz yeni taşındığımızda gerçekten çok güzel komşularımız oldu. Eşimin bahsettiği alt komşumuz ilk yılbaşında bizi çağırdılar. Daha geleli 1-2 ay olmuştu yani. Dediler ki yılbaşını sizinle kutlamak istiyoruz. Biz tabii çok şaşırdık. Yani dedik ki hani bizi daha tanımıyorlar şeyler. Hiç unutmuyorum. Unutamayacağım da bir şey. Bir John amcamız vardı. Yani biz ona John diyoruz ama John amca bizden büyük yani 80 yaşında vardır. Yılbaşı oldu. Geri saydık. İşte herkes birbirini öptü. Ve böyle ben dikilirken dedi ki bana böyle omuzlarımı tuttu. Büşra dedi, ne zaman çok yoruldum dersen, ya ben yoruldum artık dayanamıyorum dersen dedi. John her zaman burada dedi. Ben her zaman seninleyim dedi ve adam ağlamaya başladı. Yani o ağladı, ben ağladım. Yani şimdi bunu bence normal bir şekilde açıklayamayız. Ben bunu şuna bağlıyorum. Evet, burada yeniden doğduk. Yeniden sıfırdan bir yolculuğa başladık. Ama bu bizim önümüze çıkan en güzel güzelliklerden biriydi. Her pazar günü evet annemiz babamız yoktu belki ama mesaj atardı. Üzümünüz, ekmeğiniz kapınızın önünde. İşte pazara giderdi, bir şey alırdı. Kızımın doğum günü olurdu. Hediyemizi kapımızın önüne bırakırdı. Ya da böyle pastayla sürprizler yaparlardı. Ne bileyim Ramazan'da bir gün geldiler kapımıza. Bugün sizin için çok özel bir gün dediler. Bize yemek yapıp getirmişler. Yani bunun gibi hani daha anlatamayacağım birçok şey. Evet çok zor. Yeniden bir ülkeye alışmak, yeniden bir yaşama tutunmak. Her şey çünkü çok yabancı. Ama bence yoluna kadar zorsa karşınıza çıkan güzellikler de bir o kadar güzel. Sadece cesaret etmek lazım yani. Yeniden doğmaya, yeniden başlamaya cesaret etmek lazım. İlave edeceğim bir şey var mı bu lafınla alakalı? Eşim diye söylemiyorum. Bir başarı hikayeniz var. Ailecek de bir başarı hikayeniz var ama bireysel olarak da başarı hikayeniz var. Bu soruyu ikinize birden yönelteceğim. Bu sefer Abdullah'la başlayacağız. Senin başarı hikayeni özetle desek, sen kendin kısa ve öz başarı hikayeni nasıl özetleyebilirsin? Yani açıkçası hayatımın yarısında başarı yok diyebilirim. Yani küçüklüğümden itibaren bir başarım, ilkokul, ortaokul hatırlamıyorum. Hatta gözaltındayken tabii polislerle ilk defa haşır neşir oluyoruz. Onları da yani kendimiz gibi zannediyoruz. Yani şimdi hepsi yanlış anlaşılmasın ama bir tanesi hatta şey yapmıştı işte muhtemelen gelmeden bir yerden ismime bakmış. İşte sen Abdullah mısın? Evet. Seni bir anlatayım sana bak. Sen de, işte ortaokulda şunlara gittin, bunlara gittin. Şöyle oldu. Çok başarılıydın. Seni tabii aldılar. Sonra bir şekilde soruları şey yaparak girebildin. Şöyle falan. Bir dakika dedim. Beni mi anlatıyorsunuz dedim. Evet dedi. Dedim ben bir kere dedim. Benim takdir değil, teşekkür belgem bile yok ortaokulda. Askeri sınavına fen bilgisi öğretmenin zorlamasıyla girdim. Askeriye de elendim sağlıktan. İtiraz ettim. Ondan sonra hakem hastanesi zorla geçirdi. Ya dedi, örnek veriyorum ya dedi. Ondan sonra baktı tutmayınca. Dolayısıyla hayatımda bir başarı yok. Yani Kuleli'de de biraz tabii babam askerde demiştim. Evde disiplin ortamında büyüdüğümüz için biraz Kuleli'de o boşluğu yaşadık. Yani arkadaşlarımıza hayatımız muzurluk peşine geçti. Dolayısıyla çok ders çalıştım diyemem. Yani ama harp okuluna geçtiğimde kendi kendime karar aldım. Artık çünkü askeriyede yorulmuştum yani yaramazlık yapmaktan. Yani içtimadan kaç, spordan kaç falan. Devrelerim izliyorlarsa selamlar olsun bilirler. Harp okuluna yeni bir sayfa açacağım diye kendi kendime karar almıştım. O şekilde de oldu. Harp okulunda yine birinci sene biraz böyle tökezleyerek geçti. Bir gün gece nöbette uyurken yakalandım. Ondan sonra işte savunma aldım falan. Baktım her gün odama geliyorlar. Yok ceza vermeye çalışıyorlar falan. Dedim buradan nasıl çıkarım? Askeriyede spor branşında derecesi olanlar
parlatılıyordu. Harp Okulu'nda da akademik kredisi olanlar parlatılıyordu. Dedim bu işten çıkmanın tek yolu var, akademik kredi yapmak. Ondan sonra ara sınavlarda işte 3.70 mi 3.80 mi ne kredi çektim. Kol komutanı çağırdı. Bir önceki sene 1.80 mi 2 mi neydi kredim herhalde. Ya dedi burada aşırı bir ivme var. Bu dedi şaibeli bu sonuç dedi. Ben tam düzeleceğini beklerken olmadı falan. Dedi finallerde buna benzer kredi gelmezse dedi kopya muamelesi yapacağım falan dedi. Hayda dedim çattık işte nereden yine. O vesileyle finallerde iyi gelince ben 2. sınıfın 1. döneminde devre ikincisiydim. Sonra ilk defa orada kendime güvenim geldi benim. Yani bu iş başararak, çalışarak oluyormuş. Babam sürekli söylerdi. Yani oğlum çalışınca yapabilirsin ama onu ilk defa Harp Okulu 2. sınıfta tecrübe ettim. Oradan sonra bir daha şey olmadı. Yani bir şekilde çalışarak olduğunu görünce kendime güvenim geldi. Harp Okulu'nu ilk 20'de bitirdim. Takibinde uçuş okulu, işte Konya'da F-5 Harbi Hazırlık Eğitimi ve çalışarak başarılmayı gördüğüm için bunu hayatımın her yerinde tatbik etmeye çalıştım. Tabii başarı kıstası sadece ders çalışıp başarılı olmak değil. Hani burada bir sürü kıstası olabilir. Benim anlattığım genelde akademik ya da bulunduğum ortamdaki, iş dünyasındaki başarılar. Biraz da bunu kastediyorum ama her insan kendi işinde bir problemi çözdüğünde başarılıdır aslında. Tabii müzikle uğraşmak, yani farklı alanlara yönelmek de başarımda pozitif etkisi olduğunu düşünüyorum. Başarı hikayen çalışmak. Yani evet, başarı hikayem öyle söylenebilir. Evet. Senin için ne söyleyebiliriz Büşra? Senin başarı hikayeni özetleyen cümle, kelime nedir? Özünde ne var? Pes etmemek. Yani ben eşim kadar başarılı bir harp okulu hayatı geçirmedim. Tek amacım kalmadan geçmekti. Şöyle böleyim. Hani çalışarak başarılı olmak, yani zeki bir insan olduğumu düşünmüyorum. Neden? Bana göre tabii zekilik hani bir şeyi ilk defada kavramak, aşağı yukarı yani tanımı bu, bendeki tanımı. Bir şeyi ilk defada kavrayabilen bir insan olmadığım için çok çalışarak başarılı olduğumu düşünüyorum. Eşim biraz daha öyle değil yani tanıdığım kadarıyla. Onun biraz daha sayısal zekası daha iyi. Dolayısıyla o benim kadar çalışmadan başarılı olabiliyor. Gerçekten bence hangi konuda oluyorsa bu, yani pes etmemek. İşin anahtarı, yani işte evliliğinde başarının sırrı belki pes etmemek. İyi bir anne olmanın sırrı belki pes etmemek. Yani pes etmemek ve mutlu olmak başarının sırrı bence. Beni kızlarım motive ediyor en başta. Çünkü dediğim gibi evet, burası zor. Birçok açıdan bazen insan çok yorulup bunalabiliyor. Ama bana bakan iki çift göz var. Ve gerçekten bütün enerjilerini büyüyene kadar benden alacaklar. İyi bir anne olma hayali, belki onlara yol yöntem gösterici olarak iyi biri olma isteği beni motive ediyor. En başta bu. Daha sonra da bundan da bağımsız olarak iyi bir insan olma. Bu dünyada hoş bir sada bırakıp gitmek yani. Valla beni motive eden şey nefes alıp veriyor olmak. Yani şu an beni alıp başka bir X ülkesine koysanız da ben yine aynı şeyleri, aynı motivasyonla yapabileceğime inanıyorum. Çünkü yani çok ulvi bir amaçla yetiştirildik. Her ne kadar şu an aynı işi yapmıyor olsak da, özellikle asker ise tam 14-18 yaş arası, yani deli dolu çağlarımızın, o enerjimizin çok güzel bir alana yönlendirildiği bir zamandı. Dolayısıyla o zamanki duygularımız bulunduğumuz devlete, millete bir şekilde fayda sağlayabilmek. Şu an o yok. Ama öyle bir ihtiyaç var. Yani içimizden öyle bir şey geliyor. Dolayısıyla bulunduğumuz yerde onu bir şekilde yapabilmek. Beni çok motive eden şey bu. Yani bulunduğum yere kabiliyetlerim ölçüsünde fayda sağlayabilmek. Yani burası Avrupa ülkesi olabilir. Başka bir ülke olabilir. Yani sağlığım el verdiği sürece ya da ömrümüz el verdiği sürece başka bir ülkeye de gitsem yine aynı şeyi aynı şekilde yaparım. Yani motivasyon kaynağım budur yani. Türkiye'de bıraktığımız meslektaşlarımız da var malum. Kimisi halihazırda mahkeme süreci devam edenler, kimisi özgürlüklerine kavuşamayanlar, kimisi de onların dışarıda bulunan aileleri veya kendileri bir çeşitli sebeplerden dolayı
Avrupa'ya veya farklı ülkelere gitmek istemeyen veya gidemeyen insanlar. Meslektaşlarımıza yönelik olarak da içimizde hiç bitmeyen askerlik mesleğinden kaynaklı bir de vefa duygumuz var. Bu vefa duygusunu nasıl yaşıyorsunuz ve bununla alakalı ne yapabilme ihtimaliniz var? Bununla alakalı neler yapmayı planlıyorsunuz ilerleyen zamanda? Kendilerine, eşlerine veya çocuklarına yönelik olarak. Büşra, senle başlayabiliriz. Bir anne olarak onların çocukları için ve eşleri için yapabileceğin neler olabilir? Ne tür hayallerin var bununla alakalı? Gurbette okumanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Ben hani tabii ki herkesin imkanları doğrultusundadır bu. Ama Türkiye'den çıkmayı düşünen ya da kendine yeni bir hayat kurmayı düşünen arkadaşlarımız ya da onların çocukları varsa en azından onlara yol yöntem gösterebilecek bir abla, bir aile, artık bunun adına ne denirse böyle bir projenin ya da böyle bir girişimin parçası olmaktan ya da onlara hoş geldiniz diyecek ilk insan olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyarım. Çünkü insan buraya gelince fark ediyor. Evet, yani olanakları olmayanları ayrı tutuyorum. Ama dünya Türkiye'den ibaret değilmiş. Dünya özgür olduğun yermiş. Mutlu olduğun yermiş yani. O yüzden ben yapabildiğim kadar elimizden ne geliyorsa ben destek olmaya ve kol kanat germeye hazırım. Çünkü bu iş böyle gidiyor. Bize de buraya geldiğimizde yol yöntem gösteren arkadaşlarımız vardı. Biz de gelecek her türlü arkadaşımıza destek olmaya hazırız. Ve biraz cesaret diyorum yani sadece. Peki hem burada üniversite eğitimi almış hem de 2 tane çocuk babası olarak oradaki çocuklarımıza, gençlerimize veya halihazırda Türkiye'de bulunup da herhangi bir sıkıntısı olmadığı halde Türkiye'den çıkıp yurt dışında okumak isteyen gençlerimize, Türkiye'li gençlerimize Türkiye dışarısında okumayı tavsiye eder misin? Buradaki eğitim sistemi sence Türkiye'dekine göre katma değeri daha fazla olan bir eğitim sistemi. Kesinlikle. Yani kendim 2 yıllık üniversiteye başlarken açıkçası yanıldım. Anadolu Üniversitesi tadında öyle bir şekilde mezun olurum diye düşündüm ama 2 yıllık üniversite dahi bizdeki en az 3 ya da 4 yıla denk. Yani program, müfredat ona göre hazırlanmış. Çok yoğun ve direkt işe odaklı ya da akademik olarak yani kişinin tercihine göre seçilebilecek üniversiteler var. Ve bunlar gerçekten böyle. Sınav geçme derdiniz aşağı yukarı yok. Öğretmenlerin bir ters köşe yapayım mantığı yok. Türkiye'deki algılar buradaki gibi değil. İnsanlarda ego yok. Özellikle öğretmenlerde bir ego yok. Ünvanlarını kullanmıyorlar. Yani buranın çok daha fazla katma değeri var. Türkiye'ye kıyasladığımızda özellikle şu dönemde. Dolayısıyla kesinlikle bunu tavsiye ederim. Başka bir dilde eğitim görme anlıyorum şu an biliyorum. Yani kafadaki en büyük soru işareti bu olabilir ama klişe olacak ya ben yaptıysam onlar niye yapamasın? Bir yandan da kızgınım. Askeri lise okumama rağmen, yıllarca İngilizce eğitimi görmeme rağmen İngilizce'de gelebildiğim seviyeye sadece 2 senede burada Flemenkçe kendim gelebildim. Demek ki yapılabiliyormuş. Yani tabii ki kişinin kendine bakan bir tarafı var ama bunun bir de eğitimsel bir yanı var. Yani öğretmek ne demek? Burada görülüyor yani. Burada dil kurslarında, üniversitede görüyoruz. Dolayısıyla dil öğrenmek de aslında bir zorluk değil. Sadece 1 yıllık dil eğitimiyle herhangi biri burada üniversite okuyabilir. Normal 4 yıllık da okuyabilir. 2 yıllık da okuyabilir. Dolayısıyla kesinlikle tavsiye ederim. ALES'te olarak Yeni Rota programında Ateş ailesini ağırladık. Geldiğiniz ve konuk olduğunuz için acınızla, tatlınızla, eğlendiğiniz, güzel bulduğunuz anılarınızı bize de anlatarak ve çok samimi bir şekilde kalplerinizi, düşüncelerinizi bize açarak bize bu anı paylaştığınız için biz ALES ekibi olarak teşekkür ederiz. Türkiye'de bu programı dinleyip kendileri karar verme aşamasında, çocuklarını gönderip eğitim aldırma aşamasında olanlar için de ayrıca teşekkür ederiz. Ve gelecekte ilerleyen zamanda burada yapacağınız ve burada bulunduğunuz yerlerde katkı sağlayacağınız için de şimdiden teşekkür ederiz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Yeni rotanız her zaman, her daim pür berrak açık olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bitti mi? Bitti. Bitti mi abi?